Merhaba, bugünkü derinlemesine yolculuğumuza hoş geldin. Bugün elimizde oldukça sarsıcı bir metin var aslında. Theodor Kaczynski, yani kamuoyunun daha çok önebomber olarak bildiği kişinin o meşhur manifestosu. Sanayi, toplumu ve geleceği. Evet, oldukça yoğun bir metin. Ana kaynağımızda bu manifestonun ta kendisi. Yani Kaczynski'nin 1995'te FBI'yi bayağı bir zorlayarak Washington Post'a, New York Times'a falan yayımlattığı o metin. Tabii hayatıyla ilgili bazı ek bilgiler de kullanacağız. Ya o yayımlatma olayı bile başlı başına acayip bir durumdu zaten. Değil mi? Yani resmen FBI'yi dize getirmişti. O zamanlar medyatik zafer falan deniyordu hatta. Aynen. Ama bak, şunu en baştan çok net söyleyelim. Kaczynski'nin eylemleri, o bombalar falan korkunç şeyler. Asla kabul edilemez. Bizim buradaki niyetimiz kesinlikle şiddeti meşrulaştırmak, anlamlandırmak falan değil. Tabii ki değil. Bizim amacımız şu. 18 yıl boyunca FBI'dan kaçabilmiş, Harvard mezunu yani parlak bir matematik profesörü bu adam. İşte bu kişinin teknolojiye, modern topluma dair fikirlerini, yani manifestosundaki o düşünce dünyasını olabildiğince basit ve anlaşılır bir şekilde sana aktarmak istiyoruz. Yani soru şu aslında, bu kadar zeki bir adam neden böyle bir yola girdi? Aynen. Ve modern dünya hakkında tam olarak ne düşünüyordu? Bu soruların peşine düşeceğiz. Kaczynski'nin kim olduğuna çok kısaca bir bakalım istersen. Polonya göçmeni bir aileden geliyor. Çok zeki bir çocuk olduğu başından belli. Yani 16 yaşında Harvard'a giriyor, düşünebiliyor musun? 20'sinde mezun oluyor. Sonra Michigan'da doktora yapıyor. Hatta teziyle ödül alıyor. Vay canına. Berkeley gibi çok prestijli bir üniversitede asistan profesörlüğe başlıyor. Yani önünde müthiş bir akademik kariyer var gibi görünüyor. Ama 1969'da ani bir kararla her şeyi bırakıyor. Akademiyi falan terk ediyor. Neden peki? Biliniyor mu? Tam net değil ama sistemden bir kopuş isteği olduğu açık. 2 yıl sonra da kendini Montana'da, böyle dağ başında, elektriği suyu olmayan ufacık 12 metrekarelik bir kulübeye kapatıyor 1971'de. Tam bir inziva yani. Evet, tam bir izolasyon. Peki bu kadar izole yaşayan biri nasıl oluyor da bombalı eylemlere başlıyor? Tetikleyen ne? Anlatılanlara göre onun o izole, el değmemiş saydığı bölgeye uygarlık denen şeyin eli uzanıyor. İşte bir otoban inşaatı başlıyor yakınlarda, ağaçlar kesiliyor falan. İşte bu durum Kaczynski için bardağı taşıran son damla oluyor gibi. 1978'de ilk bombasını gönderiyor ve o tekno sanayi sistemine karşı kendi savaşını başlatıyor. Anladım. Pekala, o zaman hadi artık şu manifestonun kalbine inelim biraz. Kaczynski'nin temel tezi neydi? Daha ilk sayfalarda aslında çatıyor temel argümanına. Evet, çok net söylüyor. Sanayi devrimi ve onun getirdiği her şey insanlık için bir felaketti diyor. Felaket. Ağır bir ifade. Evet, yani belki diyor ortalama ömrü uzattı ama hayatı anlamsızlaştırdı. İnsanı doğadan kopardı, psikolojik acıları yani ruhsal sıkıntıları arttırdı ve gezegeni mahvetti. Ve bir yol ayrımında olduğumuzu söylüyor sanırım. Aynen. Diyor ki bu sistem ya devam edecek ya da çökecek. İki seçenek var. Eğer devam ederse insan dediğin şey tamamen bir çark dişlisine dönüşecek. Özgürlüğü falan kalmayacak. Ona göre sistemin içinden reform yapmak falan mümkün değil. Tek yol bu teknolojik ve ekonomik temele karşı bir devrim. Başka çıkış yok diyor. Oldukça radikal bir bakış açısı. Peki bu eleştirinin merkezine koyduğu bir kavram vardı değil mi? Şu güç süreci meselesi. Evet, power process. Manifestonun kilit kavramlarından biri bu. Kaczynski'ye göre bu yemek yemek, uyumak gibi hani temel bir biyolojik ihtiyaç. Nedir peki tam olarak bu güç süreci? Açabilir misin biraz? Şöyle anlatıyor, insanların kendilerine anlamlı hedefler koyması lazım. Ama bu hedeflere ulaşmak çaba gerektirmeli, kolay olmamalı. Sonra bu hedefler için mücadele etmesi yani çaba harcaması gerekiyor ve en sonunda da bu hedeflere ulaşması lazım. Ama en kritik nokta şu, bütün bunları yaparken özerk olması gerekiyor insanın. Yani kendi iradesiyle, kendi kontrolünde yapması lazım. Anladım. Yani hedef belirle, çabala, ulaş ve bunu kendi başına yap. Aynen öyle. İşte bu döngü tamamlandığında insan o derin tatmin duygusunu yaşıyor. Biyolojik olarak programlandığımız şey bu, diyor Kaczynski. Tamam, burası anlaşıldı. İşte Kaczynski'nin asıl bombayı patlattığı yer burası galiba. Modern toplum bu süreci baltalıyor diyor.
değil mi? Kesinlikle. Kilit iddia bu. Modern sanayi toplumu bizim bu en temel biyolojik ihtiyacımızı, yani güç sürecini yaşamamızı engelliyor diyor. Peki nasıl engelliyor? Ne yapıyor da engelliyor? Birkaç noktası var. Birincisi diyor ki hayatta kalmak için gereken temel şeyler var ya, işte yiyecek, barınak falan. Evet. Bunlar artık çok az bir çabayla elde ediliyor. Yani gidiyorsun markete alıyorsun. Eskisi gibi avlanmak, toprağı işlemek falan gerekmiyor çoğu insan için. İşte bu durum güç sürecinin gerektirdiği o anlamlı çaba unsurunu ortadan kaldırıyor. Mücadele yok oluyor. Yani işin zorluğu, meydan okuması kayboluyor. Aynen öyle. Bu da bizi ikinci noktaya getiriyor. İnsanlar bu güç sürecinden doğan boşluğu doldurmak zorunda hissediyorlar kendilerini. İşte bu yüzden ikame etkinlikler dediği şeylere yöneliyorlar. Yani substitute activities. İkame etkinlikler. Ne demek bu? Bunlar aslında gerçek biyolojik veya derin psikolojik ihtiyaçlarımızı karşılamayan ama sırf bir hedef peşinde koşma, bir şey başarma hissini yaşamak için yaptığımız yapay faaliyetler. Kaczynski bayağı geniş bir yelpaze sunuyor burada. İşte bilimsel kariyer hırsı, sporda sürekli rekor kırma çabası, daha fazla mal mülk biriktirme hırsı. İlginç. Hatta bazen başkalarının sorunları için aktivizm yapmayı bile bu kategoriye sokabiliyor. Yani kişi aslında kendi güç süreci ihtiyacını tatmin etmeye çalışıyor olabilir diyor. Mesela Japon İmparatoru Hirohito'nun kendini deniz biyolojisine adamasını örnek veriyor. Hani gerçek bir güçten mahrum kalınca bulunan yapay bir hedef gibi. Yani bunlar ruhun abur cuburu gibi bir şey mi oluyor o zaman? Anlık bir tatmin veriyor belki ama o temel açlığı, yani güç sürecinden gelen o gerçek tatmini sağlamıyor mu demek istiyor. Kesinlikle. Kaczynski'nin iddiası tam olarak bu. Bu tür etkinlikler kişiyi bir süreliğine oyalıyor ama asla tam olarak tatmin etmiyor. Bu yüzden insanlar sürekli bir arayış içinde bir aktiviteden diğerine atlıyorlar, bir türlü doymuyorlar diyor. Anladım. Bir de üçüncü bir nokta vardı sanırım, özellikle ilgili. Evet ve belki de en önemlisi bu. Özerklik kaybı. Yani kendi hayatın üzerindeki kontrolünü yitirme durumu. Modern insan, diyor Kaczynski, kendi hayatının kontrolünü büyük ölçüde kaybetmiş durumda. İş yerinde ne yapacağını başkası söylüyor. Doğru. Ki burada karşılaştırması yapıyor. 19. yüzyılda Amerika'da kendi toprağını eken, kendi evini yapan, büyük ölçüde kendi kendine yeten bir sınır sakini düşün. Hı hı. Bir de bugünün dev organizasyonlara ve teknolojiye tamamen bağımlı hale gelmiş insanını düşün. Aradaki özerklik farkı devasa diyor. Peki bu güç sürecinin engellenmesi, üstüne bir de bu özerklik kaybı, Kaczynski'ye göre bunların sonuçları ne oluyor? Birey ve toplum üzerinde nasıl etkileri var? Evet, manifestoda buna da uzun uzun değiniyor. Modern toplumda gördüğümüz pek çok yaygın psikolojik sorunun temelinde aslında bu yatıyor diyor. Nedir bunlar? İşte kronik can sıkıntısı, hayatta bir anlam bulamama hissi, depresyon, kaygı bozuklukları, aşağılık duyguları, nedensiz düşmanlık hisleri, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklar, yeme bozuklukları, uyku sorunları. Bayağı kapsamlı bir liste. Evet. Hani sıkça duyduğumuz o kimlik bunalımı, orta sınıf boşluğu gibi kavramların kaynağını hep bu bozulan güç sürecine ve özerklik kaybına bağlıyor. Yani insanlar anlamlı ve kendi kontrollerinde bir çaba gösterip bunun sonucunda tatmin olamadıkları için ruhsal olarak hastalanıyorlar, diyor özetle. Manifestoda dikkat çeken, hatta belki de en çok tartışılan bölümlerden biri de Kaczynski'nin modern solculuk dediği olguya ayırdığı yer. Bunu da yine modern toplumun yarattığı sorunların bir belirtisi, bir semptomu olarak ele alıyor, değil mi? Aynen öyle ve kimleri kastettiğini de açıklıyor. Yani sosyalistler, kolektivistler, onun deyimiyle siyaseten doğrucu tipler, feministler, çeşitli azınlık hakları aktivistleri gibi grupları bu başlık altında topluyor. Peki bu grupların motivasyonunu neye bağlıyor Kaczynski? Neden böyle davrandıklarını düşünüyor? İki temel psikolojik nedene bağlıyor. Birincisine aşağılık duygusu diyor. Yani bu kişilerin derinlerde kendilerine güvensizlik duyduklarını, kendilerini güçsüz hissettiklerini
kronik bir suçluluk duygusu taşıdıklarını ve hatta kendilerinden nefret etme eğiliminde olduklarını iddia ediyor. Mesela bazı kelimelere karşı gösterilen aşırı hassasiyeti, kendilerini sürekli zayıf veya mağdur olarak gördükleri gruplarla özdeşleştirme çabalarını. Ya da tam tersi güçlü ve başarılı olarak gördükleri şeylere, işte Batı medeniyeti, Amerika, beyaz erkekler gibi karşı duydukları yoğun nefreti hep bu aşağılık duygusuna bağlıyor. Rekabetten kaçınmaları, bilimi ve nesnel gerçekliği reddetme eğilimleri, bunları hep bu psikolojiyle açıklıyor. İkinci neden neydi? İkincisi de aşırı toplumsallaşma. Bu biraz daha farklı. Bu kişiler diyor toplumun ahlaki kurallarına o kadar sıkı sıkıya, hatta körü körüne bağlılar ki bu durum artık onlar için ağır bir psikolojik yüke dönüşmüş. Sürekli bir suçluluk hissi duyuyorlar, kendilerini ahlaken yetersiz görüyorlar, kendilerinden utanç duyuyorlar. Kaczynski'ye göre bu tiplerin isyanı bile aslında sistemin kabul ettiği değerler üzerinden oluyor. Yani eşitlik, barış, ayrımcılık karşıtlığı gibi. Sistemin temeline, yani teknolojik yapıya gerçekten baş kaldıramıyorlar diyor. Mesela örnek veriyor mu buna? Veriyor, mesela diyor ki siyahileri topluma entegre etme çabası aslında onları da bu sanayi sisteminin içine daha fazla çekmek anlamına geliyor. Yani sistemin kendisini sorgulamıyorlar. Hatta bazı solcuların şiddete yönelmesini bile bu bastırılmışlığın bir tür patlaması, bir kurtuluş arayışı olarak yorumluyor. Burada çok önemli bir not düşelim tekrar. Bu analizler, bu yorumlar tamamen Kaczynski'nin manifestosunda yer alan iddialar. Biz burada sadece onun düşünce yapısını, argümanlarını anlamak ve sana aktarmak için bunları konuşuyoruz. Bu görüşlerini onaylıyoruz ne de çürütüyoruz. Kesinlikle bu çok önemli. Zaten bu solculuk analizi manifestonun en provokatif ve muhtemelen Kaczynski'nin kendi kişisel ön yargılarından, belki de yaşadığı akademik hayattaki deneyimlerinden en çok iz taşıyan kısımlarından biri olabilir. Peki, Kaczynski neden sistemin içinden düzeltilemeyeceğine, yani reformun neden imkansız olduğuna bu kadar emindi? Neye dayandırıyordu bunu? Bunun da manifestoda birkaç temel dayanağı var. Birincisi, diyor ki teknoloji dediğimiz şey bir bütün, yani yekpare bir sistem. Öyle içinden cımbızla seçip iyi taraflarını alayım, kötü taraflarını atayım diyemezsin. Ne gibi mesela? Mesela modern tıp iyi bir şey gibi görünüyor, değil mi? Ama tıptaki ilerlemeler diyor kimyaya, fiziğe, biyolojiye, bilgisayar teknolojisine, malzeme bilimine, yani tüm o devasa teknolojik altyapıya ve endüstriyel üretim kapasitesine tamamen bağımlı. Bunlar olmadan modern tıp olmaz. Dolayısıyla tıbbı istiyorsan tüm o sistemi de kabul etmek zorundasın. Veya genetik mühendislik. Bunun iyi niyetle başlasa bile kaçınılmaz olarak insanı tasarlamaya, onu adeta işlenmiş bir ürün haline getirmeye, öjeniye varacağını öngörüyor. Yani teknolojiyi bir paket olarak görüyordu, ya hep ya hiç gibi. Sürekli ileri doğru hareket eder, asla geri adım atmaz ve bu ilerleyiş kaçınılmaz olarak bireysel özgürlük alanlarını daraltır. Buna bir örnek veriyor muydu? Evet, meşhur otomobil örneğini veriyor. Başlangıçta otomobil insanlara daha fazla özgürlük vaat etti gibi görünüyordu. İstediğin yere gitme falan. Ama zamanla ne oldu? Şehirler arabaya göre tasarlandı, toplu taşıma zayıfladı, insanlar işlerine gitmek için bile arabaya bağımlı hale geldi. Üstüne trafik kuralları, ehliyet zorunluluğu, sigortalar, vergiler geldi. Sonuçta diyor araba aslında hareket özgürlüğümüzü arttırmadı. Aksine bizi yeni bir sisteme bağımlı kıldı ve bir sürü yeni kural getirdi. Her yeni teknolojik adım tek başına bakıldığında mantıklı, hatta cazip görünebilir ama bunların toplam etkisi bireyi daha bağımlı, daha kontrol altında bir yaşama doğru iter diyor. Anlıyorum. Üçüncü bir nokta daha vardı sanırım, sistemin kontrol ihtiyacı ile ilgili. Evet, üçüncü olarak da sistemin doğası gereği işleyebilmek için insan davranışını kontrol etmek zorunda olduğunu savunuyor. Büyük, karmaşık bir toplum düzen olmadan, kurallar olmadan işleyemez. Mantıklı. Ama Kaczynski diyor ki bu kontrol ihtiyacı zamanla sadece yasalarla, polisle falan sınırlı kalmayacak, giderek daha sofistike yöntemlere kayacak. İşte psikolojik manipülasyon teknikleri, propaganda, eğitim sisteminin buna göre şekillendirilmesi, hatta daha ileri giderek ilaçlarla duygu durum kontrolü, davranış bozukluklarının tedavisi adı altında müdahaleler
Ve en sonunda da genetik mühendislikle istenmeyen kişilik özelliklerinin aykılanması gibi şeyler öngörüyor. Bayağı distopik bir tablo çiziyor. Evet, gözetleme teknolojilerinin yaygınlaşması, medyanın zihinleri yönlendirmesi, akıl sağlığı programları, bunların hepsini bu kontrol mekanizmasının parçaları olarak görüyor ve önemli bir uyarıda bulunuyor. Bütün bunlar böyle kötü niyetle totaliter bir planın parçası olarak gelmeyebilir diyor. Tam tersine toplumdaki gerçek sorunlara, işte suç oranları, terörizm, stres, psikolojik rahatsızlıklar gibi çözüm bulma amacıyla adım adım iyi niyetli gerekçelerle hayata geçirilecek diyor. Yani iyilik adına özgürlüklerimizden vazgeçebiliriz demek istiyor. Aynen. Son olarak da tarihe bakıyor ve diyor ki, tarih bize şunu gösteriyor. Küçük reformlar sistemin ana gidişatını değiştirmez, sadece geçici pansuman olur. Büyük çaplı değişimlerse toplumu o kadar kökten ve öngörülemez şekillerde değiştirir ki planladığınız gibi sonuçlanması imkansızdır. Planlı toplumlar, yani mühendislik ürünü toplumlar asla kağıt üzerindeki gibi işlemez. Bu yüzden diyor, reform yapmaya çalışmak, yani sistemi yamamaya çalışmak aslında devrim yapmaktan çok daha zordur ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Peki, madem reform imkansız, sistemin devamı da felaket, Kaczynski'nin önerdiği strateji neydi o zaman? Çıkış yolu neydi ona göre? Oldukça radikal ve ürkütücü bir strateji tabii. Tek ve net bir amacı vardı. Endüstriyel sistemi tamamen yıkmak. Tamamen. Başka hiçbir ara hedefi, tavizi falan yoktu. Nasıl peki? Yöntem neydi? Yöntem olarak da şunu öneriyordu. Sistem içindeki mevcut toplumsal gerilimleri sürekli kaşımak, arttırmak. Aynı zamanda teknoloji karşıtı bir ideolojiyi yaymak. Bu ideolojinin merkezine de doğayı, yaban hayatını bir ideal olarak koymak ve sistem ekonomik veya ekolojik krizler yüzünden yeterince zayıfladığı anda da devrimi başlatmak. Diğer gruplarla işbirliği falan. Özellikle solcu olarak tanımladığı gruplardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini söylüyordu. Çünkü onlara güvenmiyordu. Onların da iktidara gelirlerse teknolojiyi kendi totaliter amaçları için kullanacaklarını düşünüyordu. Ve bu devrimin sadece tek bir ülkede başarılı olamayacağını, küresel, uluslararası bir nitelikte olması gerektiğini savunuyordu. Gelecek için çizdiği senaryolar da pek iç açıcı değildi sanırım, değil mi? Hayır, hiç değildi. İki ana senaryo görüyordu. Birincisi, sistem bir şekilde krizleri atlatır ve ayakta kalır. Bu durumda insanlık için öngördüğü gelecek şuydu: ya süper zeki makinelerin kontrolü altına gireceğiz ya da küçük, seçkin bir elit grubun. İnsanlar biyolojik ve psikolojik olarak sürekli müdahaleye uğrayacak, tasarlanacak. Özgürlük diye bir şey kalmayacak. İnsan, sistemin bir uzantısı haline gelecek. Korkunç. İkinci senaryo neydi? İkinci senaryo, sistemin çökmesi. Bu durumda evet, büyük bir kaos yaşanacak, açlık, hastalık, savaşlar olabilir ama en azından insanlığa yeni bir başlangıç yapma, doğayla tekrar uyumlu bir şekilde yaşama şansı doğacak diyordu. Çöküşün çok acı verici olacağını kabul ediyordu ama sistemin bu şekilde devam etmesinin getireceği onursuzluğun, ruhsal çöküşün ve özgürlük kaybının çok daha beter olacağını iddia ediyordu. Yani iki kötüden daha az kötü olanı çöküş olarak görüyordu. Teknolojinin kendisiyle ilgili de ilginç bir ayrımı vardı sanki manifestoda. Her teknoloji aynı kefede değil gibiydi onun için. Evet, doğru. Teknolojiyi kabaca ikiye ayırıyordu. Küçük ölçekli teknoloji ve örgütsel teknoloji. Küçük ölçekli teknoloji dediği daha basit, yerel kaynaklarla üretilebilen, büyük organizasyonlara bağımlı olmayan teknolojiler. İşte basit tarım aletleri, temel metal işleme bilgisi gibi şeyler. Bunlar medeniyet çökse bile bir şekilde varlığını sürdürebilir diyordu. Peki örgütsel teknoloji? Örgütsel teknoloji ise modern teknolojinin büyük çoğunluğu. Yani bilgisayarlar, akıllı telefonlar, modern tıp cihazları, fabrikalar, enerji santralleri, bunların hepsi çalışabilmek için devasa, karmaşık bir sanayi ağına, küresel tedarik zincirlerine, sürekli enerji akışına, yüksek düzeyde uzmanlığa bağlı. İşte Kaczynski diyordu ki, sistem çökerse bu örgütsel teknolojilerin neredeyse tamamı da onunla birlikte yok olur veya işlevsiz hale gelir.
Çünkü onları ayakta tutacak o karmaşık yapı ortadan kalkmış olur. Hatta Roma İmparatorluğu örneğini veriyordu. İmparatorluk yıkılınca su kemerleri yapma veya iyi yol inşa etme gibi bazı ileri teknik bilgilerin nasıl kaybolduğuna dikkat çekiyordu. Anladım. O zaman şöyle bir toparlayalım istersen. Kaczynski'nin manifestosundaki temel düşünce akışı, ana fikirler şunlar diyebilir miyiz? Modern teknoloji ve onun üzerine kurulu sanayi toplumu doğal değil, insan doğasına aykırı ve insanı köleleştiriyor. Evet, bu temel nokta. İnsanın doğuştan gelen ve ona gerçek tatmini sağlayan güç süreci dediği o temel biyolojik ihtiyacını yaşama imkanını elinden alıyor. Aynen. Bu da bizi neye itiyor? Anlamsız, yapay, ikame etkinliklere, özerkliğimizi kaybetmeye ve yaygın psikolojik acılara, ruhsal sıkıntılara mahkum ediyor. Doğru. Ve Kaczynski'ye göre bu sistem içinden düzeltilemez, reforme edilemez. Çünkü teknoloji kendi başına kontrol edilmesi zor bir güç ve doğası gereği özgürlüğü eziyor. Evet, reformu nafile görüyor. Bu yüzden de ona göre tek bir çözüm kalıyor. Bu sistemi devrimle tamamen yıkmak ve doğaya daha basit bir yaşama geri dönmek. Özetle evet, ana hatlarıyla ideolojisi bu şekilde. Tabii şunu tekrar vurgulamak lazım, Kaczynski'nin vardığı bu sonuçlar, özellikle de solculuk gibi konulardaki analizleri, dediğimiz gibi hem çok tartışmalı hem de muhtemelen kendi kişisel deneyimlerinden, kendi psikolojik yapısından oldukça fazla etkilenmiş durumda. Kendisi de bunun farkında gibi sanki biraz. Evet, manifestonun sonlarına doğru kendisi de bazı iddialarının kanıtlanmasının zor olduğunu, eldeki verilerin yetersiz kalabileceğini ima eden ifadeler kullanıyor. Bir tür şüphe payı bırakıyor. Ama ne olursa olsun, yani vardığı sonuçlar ve özellikle seçtiği o şiddet yöntemi ne kadar korkunç, ne kadar yanlış ve kabul edilemez olursa olsun, Evet, modern hayatımızdaki o yaygın anlam arayışı, anlamsızlık hissi, teknolojiye olan ve giderek artan bağımlılığımız, hayatlarımız üzerindeki kontrol mekanizmalarının giderek artması gibi konularda sorduğu soruların oldukça düşündürücü olduğunu da belki kabul etmek gerekir. işte tam bu noktada biz sözü sana bırakalım istiyoruz. Kaczynski'nin şiddetini ve radikal çözüm önerilerini bir kenara koyalım. Onlar kabul edilemez, bu çok açık. Ancak manifestosunda dile getirdiği o temel endişeler, o rahatsızlıklar, bunlar tamamen boş mu sence? Modern teknoloji hayatımızı sayısız şekilde kolaylaştırıyor, bu bir gerçek. Ama aynı zamanda belki farkında bile olmadan bizi nasıl şekillendiriyor? Kendi hayatımız üzerindeki kontrolümüzü, yani Kaczynski'nin o kadar vurguladığı özerkliğimizi nasıl etkiliyor? Peki ya o güç süreci ihtiyacımız? O anlamlı çaba ve başarma döngüsü? Modern yaşamda buna ne kadar yer var? Teknolojiyle özgürlüğü bir arada yaşatmak, Kaczynski'nin iddia ettiği gibi gerçekten imkansız bir hayal mi? Yoksa teknolojiyi sınırlar koyarak, onu insan onuruna, gerçek ihtiyaçlarımıza daha iyi hizmet edecek şekilde yönlendirme şansımız hala var mı? İşte bu sorular üzerine biraz kafa yormaya değer belki de. Ne dersin? Dilediğin için çok teşekkürler.